Bir kağıdın üzerine birkaç damla mürekkep düşüyor. Kağıt ortadan katlanıyor. Mürekkep yayılıyor, sonra kağıt yeniden açılıyor. Ortaya çıkan şekil yalnızca birkaç gram pigmentten oluşuyor. Ama ilginç olan mürekkep değil. İlginç olan sizsiniz. Çünkü aynı şekle bakan insanların biri bir kelebek görüyor. Biri bir yarasa. Biri iki kişinin dans ettiğini düşünüyor. Bir başkası ise korkutucu bir yaratık gördüğünü söylüyor. Peki neden? Nasıl oluyor da aynı görüntü farklı insanlarda farklı anlamlar oluşturuyor? Bir mürekkep lekesi gerçekten insan zihni hakkında bir şey söyleyebilir mi? Ve 100 yılı aşkın süredir tartışılan bu test aslında neyi ölçüyor? Bu sorunun cevabı bizi psikolojiden nörobilime, matematikten fiziğe, sanattan sosyolojiye ve hatta yapay zekaya uzanan şaşırtıcı bir yolculuğa çıkarıyor. 1921 yılında İsviçreli psikiyatrist Hermann Rorschach, bugün kendi adıyla anılan testi geliştirdi. Ancak Rorschach'ın amacı başlangıçta bir kişilik testi oluşturmak değildi. Onun asıl ilgisini çeken konu, insanların belirsiz görüntüleri nasıl yorumladığı ve özellikle düşünce bozukluklarının bu süreçte nasıl ortaya çıktığıydı. Bu amaçla 10 standart mürekkep lekesinden oluşan bir sistem geliştirdi. Kişiye yalnızca tek bir soru soruluyordu. Burada ne görüyorsunuz? İlk bakışta son derece basit görünen bu soru, aslında insan zihninin en temel özelliklerinden birine dokunuyordu. Çünkü beyin yalnızca görmez, yorumlar, bağlantılar kurar, eksik parçaları tamamlar ve sonunda bir anlam oluşturur. Modern nörobilimde giderek daha fazla kabul gören görüşlerden biri şudur: beyin dış dünyayı bir kamera gibi kaydetmez. Sürekli tahminler üretir. Eksik bilgileri tamamlar, belirsizlikleri azaltmaya çalışır. Bazı araştırmacılar buna öngörülü işleme, yani predictive processing adını verir. Bu görüşe göre gördüğümüz şey yalnızca gözümüzün gördüğü değildir. Beynimizin kurduğu en iyi açıklamadır. Mürekkep lekeleri tam da bu yüzden ilginçtir. Çünkü ortada kesin bir cevap yoktur. Belirsizlik vardır. Ve belirsizlik ortaya çıktığında beynin çalışma biçimi görünür hale gelir. İnsan zihninin belirsizlik karşısındaki davranışını açıklayan önemli yaklaşımlardan biri Gestalt psikolojisidir. Yüzyılın başlarında geliştirilen bu yaklaşımın temel fikri şudur: İnsan zihni parçaları değil, bütünleri algılamaya eğilimlidir. Gestalt ilkelerinden biri olan tamamlama ilkesi, beynin eksik şekilleri tamamlamaya çalıştığını söyler. Yarım bir daire gördüğümüzde onu tamamlarız. Kopuk çizgileri bir şekle dönüştürürüz. Belirsiz lekeleri anlamlı nesnelere dönüştürürüz. Beyin boşlukları sevmez. Bu yüzden eksik parçaları tamamlamak için geçmiş deneyimlerinden, hafızasından ve öğrendiği kalıplardan yararlanır. Bilim insanları bu süreçlerden birine pareidolia adını verir. Pareidolia, belirsiz şekiller içinde anlamlı desenler, görme eğilimidir. Bulutlarda hayvanlar görmek, ay yüzeyinde insan yüzü seçmek, kaya oluşumlarında figürler fark etmek, kahve köpüğünde bir silüet görmek. Hepsi aynı zihinsel mekanizmanın ürünüdür. Pareidolia çoğu zaman bir hata gibi anlatılır. Oysa gerçekte durum tam tersidir. Bizi bazen yanıltan sistem, aynı zamanda yüzleri tanımamızı, yazıları okumamızı, nesneleri sınıflandırmamızı ve öğrenmemizi sağlayan sistemdir. Desenleri tanıyamayan bir beyin, dünyayı da anlayamazdı. Peki uzmanlar gerçekten neye bakıyor? Çoğu insan, Rorschach testinin kişinin ne gördüğünü analiz ettiğini düşünür. Oysa uzmanlar, çoğu zaman ne gördüğünüzden çok nasıl gördüğünüzle ilgilenir. Günümüzde kullanılan Exner kapsamlı sistemi ve onun devamı niteliğindeki Rorschach Performans Değerlendirme Sistemi, yani RPAS, cevapları ayrıntılı biçimde kodlayan standartlaştırılmış yöntemlerdir. Bu nedenle modern Rorschach uygulaması yalnızca yorum dinlemekten ibaret değildir. İstatistiksel normları, puanlama kriterleri ve karşılaştırma verileri olan karmaşık bir değerlendirme sistemidir. Uzmanlar şeklin hangi bölümünü kullandığınıza bakar. Şeklin tamamını mı kullandınız, yoksa küçük bir ayrıntıya mı odaklandınız? Cevabı ne kadar sürede verdiniz? Renkleri kullandınız mı? Hareket gördünüz mü? Şekille ne kadar uyumlu bir yorum yaptınız? Bütün bunlar ayrı ayrı değerlendirilir. Örneğin bazı insanlar şeklin tamamını kullanır.
Bu bir yarasa, bu bir kelebek. Karşılıklı duran iki kişi. Bazıları ise küçük ayrıntıları fark eder. Şu köşedeki çıkıntı bir kuş gagasına benziyor. Buradaki küçük şekil bir böcek gibi. Bu durum bizi bilişsel bilimin ilginç konularından birine götürür. Bazı insanlar önce büyük resmi görür. Bazıları önce ayrıntıları. Psikolojide buna global ve lokal işleme adı verilir. Bu ayrımı incelemek için kullanılan klasik deneylerden biri Navon figürleridir. Örneğin yüzlerce küçük H harfinden oluşmuş büyük bir S harfi düşünün. Bazı insanlar önce büyük S harfini fark eder. Bazıları ise küçük H harflerini. Mürekkep lekelerinde de benzer bir durum ortaya çıkabilir. Bir kişi bütün şekli kullanırken başka biri yalnızca küçük ayrıntıları yorumlayabilir. Ne biri daha zekidir, ne diğeri daha doğrudur. Her ikisi de beynin bilgiyi işleme biçiminin farklı yönlerini gösterir. Belki de daha önemli olan şey, gerektiğinde büyük resim ile ayrıntılar arasında geçiş yapabilmektir. Bilim insanları buna bilişsel esneklik adını verir. Bir yazılım geliştiriciyi düşünün. Bazen sistemin tamamını görebilmelidir. Bazen de tek bir satırdaki hatayı fark edebilmelidir. İnsan zihni de benzer şekilde çalışır. Rorschach'ın dikkat çektiği başka bir konuda hareket algısıydı. Çünkü mürekkep lekeleri tamamen hareketsizdir. Ama bazı insanlar şöyle der. İki kişi dans ediyor. Bir kuş uçuyor. Birisi koşuyor. Ortada gerçek bir hareket yoktur. Beyin hareketi kendisi üretmiştir. Kişi yalnızca şekli görmez. Şeklin içine bir hikaye yerleştirir. Nöro görüntüleme çalışmaları bu tür yorumlar sırasında yalnızca görsel sistemlerin değil, zihinsel canlandırma ve hareket planlaması ile ilişkili bazı ağların da etkinleşebildiğini göstermektedir. Bazı araştırmacılar bunun empati, zihinsel simülasyon ve başkalarının davranışlarını zihinde canlandırma süreçleriyle ilişkili olabileceğini düşünmektedir. Peki bütün bunlar olurken beyinde tam olarak neler gerçekleşiyor? fMRI çalışmaları, insanların belirsiz şekillere baktığında beynin tek bir bölgesinin değil, birçok sisteminin aynı anda çalıştığını göstermektedir. Görsel alanlar şekli analiz eder. Dikkat ağları önemli ayrıntıları seçmeye çalışır. Bellek sistemleri benzer deneyimleri arar. Duygusal işleme ile ilişkili bölgeler, çağrışımların oluşmasına katkıda bulunur. Bir başka deyişle, siz bir mürekkep lekesine baktığınızda beyniniz yalnızca bir şekli çözmeye çalışmaz. Aynı zamanda geçmiş deneyimlerinizi, öğrendiklerinizi ve duygusal çağrışımlarınızı da devreye sokar. Peki bu test, ruhsal hastalıkları ortaya çıkarabilir mi? İşte tartışmaların en yoğun olduğu alanlardan biri budur. Popüler kültürde bu konuda çok fazla yanlış bilgi vardır. Bir kişinin yarasa görmesi onu belirli bir kişilik tipine dönüştürmez. Bir canavar görmesi psikolojik sorun yaşadığı anlamına gelmez. Bir kişinin kan görmesi de otomatik olarak kaygı bozukluğu olduğunu göstermez. Günümüzde hiçbir psikolog ya da psikiyatrist yalnızca Rorschach sonucuna bakarak teşhis koymaz. Ancak bazı örüntüler uzmanların dikkatini çekebilir. Burada önemli kavramlardan biri form kalitesidir. Yani kişinin verdiği cevabın şekille ne kadar uyumlu olduğu. Örneğin bir kişinin yarasa demesi genellikle şeklin özellikleriyle uyumludur. Ancak şekille hiçbir ilişkisi olmayan son derece dağınık veya gerçeklikten kopuk yorumlar farklı şekilde değerlendirilir. Rorschach'ın başlangıçtaki çalışmalarında özellikle şizofreni hastalarındaki düşünce örüntülerini incelemeye çalışmasının nedeni de buydu. Sağlıklı bir zihin genellikle belirsizliği gerçek dünyadaki nesnelerle ilişkilendirmeye çalışır. Bazı düşünce bozukluklarında ise bu ilişki zayıflayabilir. Ancak burada tekrar vurgulamak gerekir. Bu bir teşhis yöntemi değildir. Modern psikolojide Rorschach, başka değerlendirmelerle birlikte kullanılan yardımcı bir araç olarak görülür. Peki bu kadar tartışmalıysa, neden hala bazı kliniklerde kullanılmaya devam ediyor? Bunun nedeni, bazı uzmanların yapılandırılmış anketlerde görünmeyen düşünce örüntülerinin ve algısal süreçlerin belirsiz uyaranlar karşısında daha görünür hale gelebileceğini düşünmesidir. Bilim dünyasında bugün genel kabul gören görüş şudur. Rorschach tek başına bir kişilik testi ya da tanı aracı değildir. Ancak düşünce süreçlerini incelemek için yardımcı bir pencere olabilir.
Aslında mürekkep lekelerinin en şaşırtıcı taraflarından biri psikolojide değil, fizikte saklı olabilir. Çünkü bu şekiller tamamen rastgele değildir. Mürekkep sıvıdır. Kağıt liflidir. Yüzey gerilimi vardır. Viskozite vardır. Kapiler hareket vardır. Akışkanlar mekaniği vardır. Ortaya çıkan şekil bütün bu fizik yasalarının sonucudur. İlk bakışta kaotik görünen desenler aslında belirli kurallarla oluşur. Ve tam bu noktada matematik devreye girer. Doğada birçok yapı ilk bakışta düzensiz görünür. Bulutlar, nehir ağları, şimşekler, ağaç dalları, akciğerler, kıyı şeritleri. Ancak yakından incelendiklerinde ortak bir özellik gösterirler. Fraktal geometri. Fraktallar, farklı ölçeklerde benzer örüntüler sergileyen karmaşık yapılardır. İlginç olan şu ki, mürekkep lekeleri de fraktal özellikler gösterebilir. Fizikçi Richard Taylor ve çalışma arkadaşları, Rorschach kartlarının fraktal özellikleriyle insanların ürettiği yorum çeşitliliği arasında ilişki olabileceğini öne süren çalışmalar gerçekleştirdiler. Bu sonuçlar, beynin anlam üretme süreçleriyle şekillerin matematiksel karmaşıklığı arasında beklenmedik bağlantılar bulunabileceğini düşündürüyor. Bir başka ifadeyle, psikoloji ile matematik aynı mürekkep lekesinde buluşabiliyor. Bu noktada konu bilgi teorisine kadar uzanıyor. Bilgi teorisinin temel problemlerinden biri, gürültü içeren bir sinyalden anlamlı bilgi çıkarmaktır. Mürekkep lekeleri de bir bakıma görsel gürültü gibidir. İnsan beyni ise bu gürültünün içinden düzen ve anlam üretmeye çalışır. İlginç olan, günümüz yapay zeka sistemlerinin de benzer bir problemle uğraşıyor olmasıdır. Bir görüntü tanıma sistemi, ekrandaki piksellerden bir nesneyi tanımaya çalışır. İnsan beyni de mürekkep lekesindeki belirsiz şekillerden anlam çıkarmaya çalışır. Yöntemler farklı olsa da soru aynıdır. Gerçekten neye bakıyorum? Mürekkep lekelerinin simetrik olması da önemlidir. Kağıt katlandığında mürekkep iki tarafa yansır. Ortaya simetrik yapılar çıkar. İnsan beyni simetriye karşı son derece duyarlıdır. Yüzler simetriktir. İnsan bedeni büyük ölçüde simetriktir. Birçok hayvanın vücut planı simetriktir. Bu nedenle simetrik şekiller gördüğümüzde beynimiz çoğu zaman bilinçsizce burada canlı bir şey olabilir varsayımıyla çalışır. Belki de bu yüzden insanlar mürekkep lekelerinde bu kadar sık kelebekler, yarasalar, kuşlar ve insan figürleri görür. Mürekkep lekelerinin etkisi yalnızca bilimle sınırlı değildir. Yüzyılın sürrealist sanatçıları da rastlantısal şekillerden büyülenmişti. Bazıları boya sıçrattı. Bazıları mürekkep damlattı. Bazıları tesadüfi desenlerden yeni görüntüler çıkarmaya çalıştı. Amaç güzel resimler yapmak değildi. Amaç zihnin bilinçli kontrolünü azaltmak ve çağrışımların ortaya çıkmasına izin vermekti. Sanatçılar da bilim insanları gibi aynı sorunun peşindeydi. İnsan gördüğü şeyi mi algılar? Yoksa algıladığı şeyi mi görür? Zamanla Rorschach kartları bilimsel laboratuvarların dışına da çıktı. Filmlerde, dizilerde, çizgi romanlarda ve popüler kültürde psikolojinin en tanınan sembollerinden biri haline geldi. Bugün bir mürekkep lekesi gördüğümüzde çoğu insanın aklına doğrudan psikoloji gelmesinin nedeni de budur. Sosyologlar ise başka bir ayrıntıya dikkat çeker. Aynı mürekkep lekesi farklı kültürlerde farklı anlamlar taşıyabilir. Bir toplumun hikayeleri, sembolleri, inançları, sanatı, görsel hafızası. Bütün bunlar insanların yorumlarını etkiler. Belki bir kültürde kuş olarak yorumlanan şekil, başka bir kültürde maske ya da mitolojik bir figür olarak algılanabilir. Bu nedenle bazen mürekkep lekesine değil, onu yorumlayan kültürün zihinsel haritasına bakıyor oluruz. Ve belki de bütün hikayenin özü burada yatıyor. Bir mürekkep lekesinin içinde anlam yoktur. Orada yalnızca şekil vardır. Anlamı oluşturan insan zihnidir. Mürekkep sessizdir. Konuşan biziz. Şekil hareketsizdir. Hikayeyi yazan biziz. Bir mürekkep lekesine baktığınızda aslında yalnızca dışarıdaki şekle bakmazsınız. Kendi zihninizin o şekle yüklediği anlamı da görürsünüz. Belki de Rorschach'ın en büyük keşfi insanlara kişiliklerini anlatmak değildi. Belki de asıl keşif
insan zihninin belirsizlik karşısında nasıl çalıştığını görünür hale getirmesiydi. Çünkü bazen baktığımız şey yalnızca bir mürekkep lekesi değildir. Bazen baktığımız şey kendi zihnimizin çalışma biçimidir.